Keşke hiçbir şey böyle olmasaydı. Keşke kimseye dokunmadan, sataşmadan kardeşimi alıp buradan gidebilseydim. Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Aras ve Teoman kardeş olduklarını öğrensin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Son derece heyecanlı bir bölüm izledik. Kardeşlik sırrına giden süreçte Aras ilk kez bu kadar ciddi bilgiler öğrendi. Ve artık bu konunun peşini bırakmaya hiç niyeti yok. Bugüne kadar Teoman'a yönelik bazı şüpheleri olsa da bunları çok fazla büyütmedi. Ancak ne zaman geçmişine dair yeni bir bilgiye ulaşsa, ne zaman kardeşine bir adım daha yaklaştığını düşünse, karşısında ya Teoman'ı ya da Akkaya ailesini görüyor. Özellikle Hakan'ın Aras gerçeklere yaklaştıkça daha sert hamleler yapması, Aras'ın kafasındaki soru işaretlerini çoğaltacak. Teoman cephesinde ise işler çok daha farklı ilerliyor. Teoman her geçen bölüm sanki yaşadığı hayatın tamamı bir yalandan ibaretmiş gibi hissetmeye başladı. Fakat son dönemde yaşadığı bazı olaylar Teoman'ın zihninde geçmişe ait tuhaf görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Üstelik bütün bunlar olurken sürekli Aras'la karşılaşması da kafasını daha fazla karıştırıyor. O da artık Aras'ın neden sürekli kendi hayatının karşısına çıktığını sorgulayacak. Yeni bölümde Aras ve Teoman'ın aynı gerçeğe farklı cephelerden ilerleyeceğini düşünüyorum. Aras dışarıdan bilgi toplamaya devam ederken Teoman kendi zihninde ortaya çıkan eksik parçaları anlamaya çalışacak. Dizi kardeşlik sırrını hemen ortaya çıkarmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden bu sır bir süre daha devam edecektir. Ancak artık eskisi gibi uzun süre hiçbir şey öğrenemeden ilerlediğimiz bir dönem olmayacağını düşünüyorum. Bundan sonra her bölümde gerçeğin biraz daha ortaya çıkması gerekiyor. Küçük detaylar, geçmişten gelen isimler, yarım kalan konuşmalar ve karakterlerin verdiği tepkiler Aras ile Teoman'ı adım adım birbirlerine yaklaştıracak. Belki hemen kardeş olduklarını öğrenemeyecekler. Ancak önce aynı geçmişin parçalarını takip ettiklerini fark edecekler. Bence dizinin bundan sonraki en önemli süreci de bu olacak. Her bölüm Aras ve Teoman'ın birbirlerini bulma yolunda biraz daha ilerlediğini izleyeceğiz. Öte yandan Hakan Akkaya'nın kirli geçmişi ve yıllardır sakladığı bazı işler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Fakat Aras'ın gelişiyle birlikte bu düzen ilk kez ciddi anlamda sarsılıyor. Aras'ın Akkayalarla mücadele etmesi tabii ki kolay değil. Çünkü ne zaman gerçeklere yaklaşsa Hakan en sert şekilde karşısına çıkıyor. Hakan'ın bu kadar sert davranmasının en büyük sebebi Aras'ın gerçekten doğru yere ilerlediğini bilmesi. Aras'ı sürekli engellemeye çalışması aslında sakladığı sırların ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı Aras'ın Hakan'ı köşeye sıkıştıracak bazı bilgilere ihtiyacı olacak. Aras'ın elinde geçmişi kanıtlayacak bir isim, bir bilgi ya da bir tanık olması gerekiyor. Burada özellikle Serhat'ın vereceği destek çok önemli olacak. Serhat şu an konuşamıyor olsa da her şeyin farkında. Bu nedenle Serhat'ın hikayedeki rolünün konuşamayan bir karakter olarak kalacağını düşünmüyorum. Çünkü dizide geçmişte açıklanamayan fazlasıyla konu var. Hakan'ın Aras ve Teoman'ın babalarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu, Serhat'ın bu aileyi nereden tanıdığı ve neden Aras ile Teoman'a bu kadar yakın olduğu hala açıklanmış değil. Ben Serhat'ın bu gerçekleri sadece Şebnem'den duyduğunu düşünmüyorum. Çünkü Serhat'ın olaylara verdiği tepkiler sanki çok daha eskiden gelen bir bağ varmış gibi gösteriliyor. Serhat'ın Aras ve Teoman'a mutlaka başka bir bağı var. Belki geçmişte babalarıyla bir bağlantısı vardı. Ya da kardeşlerin ayrıldığı dönemde gerçekten neler olduğunu bilen kişilerden biriydi. Serhat tamamen iyileşip konuşmaya başladığında Hakan'ın yıllardır sakladığı bazı sırlar ilk kez doğrudan ortaya çıkabilir. Bu yüzden Hakan'ın Serhat konusunda da bazı hamleler yaptığını görürsek şaşırmam. Çünkü Serhat konuşursa sadece Aras değil, Teoman da kendi geçmişiyle ilgili çok önemli gerçeklere ulaşabilir. Öte yandan Leyla hem Aras'a hem de Teoman'a yakın olan tek karakter. Bu nedenle kardeşlik sırrının çözülmesinde Leyla'nın çok kritik bir rol oynayacağını düşünüyorum. Her ne kadar Hakan ve Şebnem Leyla'yı Aras'tan uzak tutmaya çalışsalar da bir şekilde Aras ve Leyla birbirlerine çekilmeye devam ediyor. Burada Aras'ın yaptığı en büyük hata ise kardeşiyle ilgili gerçekleri Leyla'dan saklaması. Eğer Aras bugün Leyla'ya açık açık kardeşini aradığını anlatsa ve elindeki bilgileri gösterse, Leyla çok kısa sürede Teoman bağlantısını fark edebilir. Çünkü Leyla iki tarafı da çok iyi tanıyor. Aynı zamanda Aras'ın neden sürekli Akkaya ailesinin çevresinde dolaştığını da anlamaya başladı. Aras bu sırrı Leyla'dan uzak tutmaya çalışsa da yaşadıkları kaza Leyla'nın bazı gerçekleri öğrenmesini sağladı. Özellikle Aras'ın bilinçsiz şekilde Demir ismini söylemesi Leyla'nın kafasında büyük bir soru işareti oluşturdu.
Bundan sonraki süreçte Leyla'nın bu hikayeye daha fazla dahil olacağını düşünüyorum. Sonrasında geçmişe dair bazı şeyleri araştırabilir ve farkında olmadan kardeşlik sırrına giden önemli ipuçlarını bulabilir. Leyla'nın en büyük avantajı hem Aras'ın hem de Teoman'ın yanında bulunabilmesi. Aras'ın anlattığı küçük bir detayla Teoman'ın geçmişte söylediği bir sözü birleştirebilir. Aras ve Teoman'ın birbirlerini anımsatan davranışları ve geçmişten gelen ortak noktalar Leyla'nın dikkatini çekecektir. Hatta kardeş olduklarını ilk fark eden kişinin Leyla olması bile beni şaşırtmaz. Öte yandan Deniz ve Teoman cephesinde de yeni bölümde önemli gelişmeler göreceğiz. Teoman Deniz'le beraber değişmeye başladı ve Deniz de artık Teoman'daki bu değişimi fark etmeye başlayacak. Hala ona tam anlamıyla güvenemeyecek olsa da Deniz ve Teoman arasındaki sahneler artmaya devam edecek. Teoman'ın çok geçmeden Sıla'dan ayrılacağını ve tek hedefinin Deniz olacağını düşünüyorum. Öte yandan dizinin reytingleri yaz dönemine göre gayet iyi gidiyor ve yapımın yeni sezonda da devam edeceğini öğrendik. Ancak burada dizinin artık biraz hızlanması gerektiğini düşünüyorum. Kardeşlik sırrı hikayenin en büyük merak unsuru olabilir. Fakat bu sır gereğinden fazla uzatılırsa izleyicinin sabrı azalabilir. Üstelik Aras ve Teoman kardeş olduklarını öğrendiğinde hikaye bitmeyecek. İki kardeş yıllarca neden ayrı kaldıklarını öğrenecek. Kendilerinden saklanan gerçeklerle yüzleşecek ve geçmişte bu ayrılığa sebep olan insanlardan hesap sormaya başlayacak. Teoman'ın yıllardır ailesi sandığı insanlara karşı ne hissedeceği ve Aras'ın kardeşini bulduktan sonra onunla nasıl bir ilişki kuracağı diziyi uzun süre taşıyabilecek konular. Ayrıca reytingler şu an için iyi olsa da yeni sezonda dizinin karşısındaki rekabet çok daha zor olacak. Teşkilat gibi 7. sezonuyla ekranlara gelecek ve yıllardır kendi kemik izleyici kitlesini oluşturmuş güçlü bir yapım var. Bunun yanında geçtiğimiz sezonun flash dizilerinden çirkin ve yeni başlayacak Ömür Usta dizisi de bulunuyor. Seyircinin önünde çok daha fazla seçenek olacak ve daha 17'nin ekranlarda tutunabilmesi için biraz hızlanması gerekecek. Hikayenin temposunu arttırması, kardeşlik sırrına daha net gelişmeler göstermesi ve karakterleri sürekli aynı noktada döndürmek yerine yeni çatışmalara taşıması önemli. Şu anki reyting seviyesini koruduğu sürece dizinin sezon sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ancak bunun için özellikle kardeşlik sırrında artık daha somut gelişmeler görmemiz gerekiyor. Her bölüm izleyiciye yeni bir bilgi verilir ve Aras ile Teoman birbirlerine biraz daha yaklaşırsa merak duygusu da canlı kalacaktır. Bence önümüzdeki süreçte önce Aras ve Teoman aynı geçmişin peşinde olduklarını fark edecek. Ardından Serhat üzerinden yeni bilgiler ortaya çıkacak ve Leyla da bulduğu detaylarla iki tarafı birbirine bağlayacak. Hakan ise gerçekler ortaya çıktıkça daha sertleşecek. En sonunda Aras ve Teoman kardeş olduklarını öğrendiğinde dizide bambaşka bir dönem başlayacak. O noktadan sonra soru artık kardeş olup olmadıkları değil, neden yıllarca ayrı bırakıldıkları ve bunun hesabını kimden soracakları olacak.